Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nihayet güneşi azıcık da olsa görebildik. Bugünkü konumuz ise sürekli yağan yağmurlar konusunda olacak. Hepinizin bildiği gibi yağmurun yağmadığı günler en fazla 3 gün oldu. Bu süre ise çiftçilerin işlerini yapmasını engel oluyor. Aşırı yağan yağmurlar ise Samsun, Amasya, Sinop, Ankara, İstanbul ve birçok şehirlere, ekili arazilere zarar verdi. Maddi durum yarattı, araçlara zarar verdi, yollara zarar verdi, duvarların göçmesine sebep oldu. Yiyeceklerimiz olan tarım arazilerine zarar verdi. Buralarda ise insanlar hayvanları için ot biçecek. Bunun kurutma süresi var. Ve kuruttuktan sonra yağmur gelmeden toplayıp saman depolarına koyacaklar. Ama bir türlü fırsat bulamıyorlar. Tabii bu bizleri de etkiliyor mu? Elbette etkiliyor. Güneşi görmeyen mısırların boy uzamaları, yani büyümeleri yavaşladı. Bu mısırları diplerini kazımamız gerekiyor, çapalamamız gerekiyor. Ama yağmur sebebiyle bir türlü fırsat bulamadık. Şimdi çapalamaya çalışsak bir sürü çamur var, çapalayamazsınız. Ayrıca bazı kişiler fındıkların diplerini motorlu tırpan ile temizlediler. Ama bir hafta sonra yine otlar boy attı. Özellikle amcamın tarlaları. Her neyse, bir zamanlar Nisan ayı geldiğinde biz ırmaklarda yüzerdik. Ama bu yıl Nisan'a geldik, Mayıs'a geldik. Hatta Haziran'ın yarısını geçiyoruz. Henüz ırmağa girmekte, yüzmekte siftah yapamadık. Tabii beni düşündüren ise hani uçaklardan sisleme yapıyorlar, atmosfere değil gazlar salıyorlar, iklimleri etkilemeye çalışıyorlar. Bu gibi haberleri zaten birçoğunuz görmüşsünüzdür. Belki de doğrudur. Bakın, böyle bir hava görmediniz. Sürekli yağıyor, bir türlü hava açmıyor. Ama Allah'a şükür topraklarımız sulanıyor. Tabii bu çok iyi bir şey. Tabii çoğun yağan yağmurlar, beklemediğimiz yağan yağmurlar ise yarar verdiği gibi zarar da veriyor. Belki dikkat etmişsinizdir. Biraz daha yavaş konuşuyorum. Biraz daha, yani tane tane konuşuyorum. Çünkü benim kızım videolara altyazı yapıyor. Hızlı konuştuğumdan bir cümlenin diğer cümleye hemen geçtiğinden ya da konuya hemen geçtiğinden dolayı konuyu anlayamıyor ya da yazmakta zorlanıyor. Bu yüzden bundan sonra konuşmalarıma daha dikkat edeceğim. Bir cümleyi söylerken veya söyledikten sonra diğer cümleyi nasıl ifade edeceğimi düşüneceğim.
ifade ettikten sonra, yani düşündükten sonra o cümleyi size bu şekilde anlatacağım. Bakalım başarılı olacak mıyız? Hayırlısı. Bir de arkadaşlar, gençliğimde, özellikle çocukluğumda, yani 20-25 yaşlarına kadar bir arada çok hayaller kurardım. Ezbere bildiğim işlerde, mesela tekstilde bol bol hayaller kurardım. Tekstilde 7'ye kadar ya da 21'e kadar, 24'e kadar, 22'ye kadar çalıştığımız zamanlar oldu. Bunda her gün aynı işi yapıyorsun. Vakit geçmiyor. Sıkılıyorsun. Ben de işi yaparken düşlere dalardım. Hayaller kurardık. Hani Süperman gibi, örümcek adam gibi bir kahramanın olurdu. Sevdiğinin kahramanı olurdun. Ya da gurbete gitmiş Kemal Sunal gibi bol zengin gelirdin. Havalı havalı, değil mi? O şekilde vakitler geçirdik. Ne yalan konuşacağım. Tabii gidiyorsun yurt dışına, zengin oluyorsun. Ya da örümcek adam oluyorsun. Süperman oluyorsun. Sonra herkes seni görüyor. Bu çok havalı, yani Harun çok parası var gibi, çok havalı gibi söylemler gördüklerinde övülmeye layık biri olduğunu düşünüyorsun. Öyle hayallerle hayatını süslüyorsun. Sevdiğin seni görüyor, seni seviyor. Ne bileyim işte, öyle hayaller geldik bu yaşlara. Uzun uzun hayaller kurardınız. Birçoğunuz da belki böyledir. Şimdilerde ise hayal kurmak oldukça zor. Yani ben şimdilerde bir iş yerinde çalışanım ya da bir iki elemanı ise işverenim. Ben burada en fazla düşündüğüm bir hafta sonrası ya da bir hafta içinde ne olacağını düşünüyorum. Artık fazlasını düşünmüyorum. Gençlikte daha farklıydı. Şimdilerde yaş ağırmış, başını gitmiş. Bir ay sonra böyle olacağım ya da zengin olacağım. Zenginlik hayalleri falan kurmuyorum. Düşündüğüm şeylerse mesela iş yerinde sürekli yağmur yağıyor. Bir çatı yapmamışım. Mesela iş yerine raf gerekiyor ya da mutfak bölümü gerekiyor. Bunları yapmamışım. Yani ilerlerde bunu yaparım diyorum. Sürekli düşündüğüm bir şey değil. Her ay ödemem gereken borçları ödeyebiliyor muyum? Ona göre hesap yapıp ona göre adımlarımı atıyorum. Tabii eve bir şeyler alman gerekiyor. Almayı düşünürsün. Ama bunu yaparken ödemen gereken borçların sınırını aşmamaya gerekiyor. Yani ödeme zamanın gelince ödeyebiliyor muyum yoksa sıkışır mıyım? Bunları düşünüyoruz.
çalışanların parasını ödeyebilir miyiz? Onların hesabını yapıyoruz. Evet, böyle işte. Tabii eskiden demiştim ya, gençken o zaman borç yoktu, bir şey yoktu, sorumluluk yoktu, eş yoktu, çocuk yoktu, aile yoktu. Güzel güzel dişlere darardın. Bakın arkadaşlar, ırmak ne güzel gürü gürü akıyor. İnşallah yazında tüm miktarı o aşağılara, diplere vurmaz. Aslında yağmur da çok güzel. Yağmurun yağması da çok güzel. Bir zamanlar su neredeyse kurumuş hale gelmişti. Barajda su azalmıştı. Hatta suyu tasarruf edin diye haberlerde geçişler de vardı, uyarılar da vardı. İsraf etmeyin haberlerini de biliyorsunuz. Şimdi bol bol yağan yağmura bir şey diyemeyiz. Bol bol yağan yağmura karşı önlem almalıyız. Değil mi? Evet. Ali abi, Hasan abi ev temelini taşla dolduruyorlar. Bu yüzden traktörü yükleyip ev temelini doldurmak için taş götürüyorlar. Bugün böyle. Yarın ne olur bilmeyiz. Tabii bilirsiniz beni, tamirat videoları önceden çok paylaşıyorum. Şimdi günde bir video. Hafta sonu ise doğa, köy, hayvancılık videoları paylaşıyorum. Ama sürekli farklı, yani bir köyle bir tamirat arası, pat pat traktör arasında gidince bazı insanlar pat pat, bazı insanlar traktör, bazı insanlar köy, bazı insanlar tırpan. Onun için takip ediyorlar. Farklı bir şey paylaştığımda ise abonelikten çıkıyorlar galiba. Ben öyle düşünüyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu sebeple tabii videolara altyazı yaptık. Demiştim ya, hani ilk yıl kanal güzel gidiyordu. Sonraki yıllar ise iyiden iyiye düşmeye başladı. Ayrıca ilk yılımızda altyazılar yapıyorduk. Belki bununla ilgilidir. Şu anda yine altyazılara başladık. İnşallah yurt dışında izlenmeler güzel olur. Şu anda bir haftadır altyazı yapılıyor ama herhangi bir tetiklenme, kanalda patlama olmadı. İnşallah ileride kanalda patlama olur. Tabii biraz havalar açsın, doğa, köy manzaraları, yayla yolculukları da inşallah başlayacaktır. Özellikle üzerimdeki stresi atabilmem gerekiyor. Stres tabii dağda, ormanda mesela burada ormana gidiyorsun, offroad yapıyorsun. Bunları yapınca ne kafada ağır kalıyor ne stres kalıyor. Doğaya açılınca, farklı yerlere gidince tüm stresi üzerinden siliyorsun. Güzel oluyor gayet. Bir de B12 eksiğim vardı. Dün bunu, yani daha önce kalp ritim bozukluğu falan, stres falan kaynaklı duruma yine dönüş yaptım. O duruma yine geldim. Yine B12 takviye edici gıda için hap ya da hap gibi bir şeyler almam gerekiyor. Tabii arada sıra et yemeye çalışıyorum B12 kontrol altına almak için, ama emilim ya da sindirim olur, emilim olmayabilir.
Tabii sindirim bozuk değildir inşallah. Neyse uzatmayalım. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.